Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma sevgili dostlar. Bu videoda aslında kanalımda ilk çekmiş olduğum videonun yenilenmiş halini hazırlıyorum size. Hırka yapımı tüm videolar olan bir videomuz var. Siz de biliyorsunuz, eminim birçoğunuz izlemiştir. Orada benim de yıllar önce yapmış olduğum teknikler, hatta yeni başlayan arkadaşlarımın aklı karışmasın diye tek tek motifleri birleştirerek yapmıştım ki artık değil, çok uzun zamandır hırkalarımı farklı videolarda göstermiş olduğum ip koparmadan birleşme tekniğiyle birleştiriyorum. Şimdi bu hırkayı da ip koparmadan en az hamle ile, yani en az ipi kopararak nasıl eklerizi size göstermek istiyorum. Hırka bildiğiniz klasik gorgeous motifi. Şöyle size göstermek istiyorum. Bu motifi bundan birkaç video önce son halini, yapılışını sizlerle paylaşmıştım. Şimdi bu videoda tekrardan motifi örmeyeceğiz. Hırkadaki motifim budur. Arkasında biliyorsunuz tertemiz çalışıyoruz bu şekilde. Şimdi bu videonun altına burada söz ettiğim bütün yapım tekniklerini göstermiş olduğum videoların linkini bırakacağım. Mesela şimdi bu motifin son haliyle nasıl yapılıyor sorusunu bulacağınız videoyu bunun altında göreceksiniz. Onun için şunu da söylemek istiyorum ki size, aslında motiflerin nasıl olduğunun hiçbir önemi yok. Afrika menekşesi de kullanabilirsiniz, zara motifi de kullanabilirsiniz, söğüt yaprağı motifini de kullanabilirsiniz. Buradaki amacımız hırkayı, yani bu çok merak ettiğiniz birçoğunuzun şablon olayını size çıkarttım. Arkası dörtlü hırkalar için. En çok aslında çalıştığımız hırka modeli. Biz bu hırkayı şu şekilde 5 hamlede tamamlayacağız. 70 motifli diz üstü bir hırka örüyoruz arkadaşlar. Dize yakın. Tabii ki bu sizin, yani şimdi 1.75 bir hanımefendi de var, 1.60 bir hanımefendi de var. Bunun adeti kişiye özeldir. Siz kendinize göre güncelleyebilirsiniz. Artı 8 motif, eksi 8 motif hırkanızı kısaltır ya da uzatır. Şimdi 70 adet motiften bahsetmiştim. Yani 62 adeti daha kısa, 78 adeti ise daha uzun bir hırka elde etmenizi sağlayacaktır. Şimdi ben 70 tane motifimi hazırladım. Hırkamda 14 renk kullandım. Zemin rengim Alize Cotton Gold'un 29 numara hakisi olacak. Motiflerimi 2,5 milim tığ ile hazırladım. Şimdi birleştirmeyi yaparken 3 milim tığ kullanacağım. Bunun daha güzel düştüğüne inandığım için böyle yapıyorum. Eliniz çok sıkıysa eğer, siz 3 milim ile örebilir, 3,5 milim ile de birleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizden nasıl güzel düştüğüne ilgili biraz da aslında. Efendim, şöyle söylemek istiyorum. Renklerin 14 tanesinin eğer hoşunuza gitti, illa ki bu renkleri kullanmak istiyorum derseniz şayet, lütfen yazın. Ben bir şekilde hepsinin numaralarını bulur, yazar, sizinle paylaşırım. Ama zemin rengim haki 29, kuşak üstünde, size hemen söyleyebildim. 7 adeti Yarn Art Jeans, 7 adeti Alize Cotton Gold'dur iplerimin. Öyleyse şimdi biraz da nasıl yol alacağımızdan söz edelim. İlk olarak, eğer kalça altı bir hırka istiyorsanız 62 adet hazırlayabilirsiniz motiflerinizi. Benim motiflerim tam olarak bu aşamada 5 sıra örüldüğünde 11 santim gelmekte. Yani birleştirme sırası ile 13 santim olacak. Bu şekilde olduğunda 36'dan 40 bedene, hatta etrafını geniş ördüğümüzde 42 bedene kadar uygun bir hırka elde etmiş oluruz. Eğer 42 beden üstüyseniz şayet arkasını beşli örmenizi tavsiye ederim. Onun da yapımı kanalımda mevcut. Onu da buraya sizler için bırakırım arkadaşlar.
Şimdi 36-42 beden bir hanımefendi için düşünüyor olalım. Atıyorum 42 bedenseniz eğer, motifler 11 ise bu motifi 11,5-12'ye yakın düşürmeye çalışırsanız, ki bunu biraz daha büyük bir tığ ile örerek veya ben bir batıp bir dolayıp 2 kere de çıkıyorsam siz bir dolayıp 3 kere de çıkarak bunu sağlayabilirsiniz. İşte ben şimdi bu hırka için söz ediyorum. 70 adet motif hazırladıysam bunun 6 çarpı 4, 24 tanesini arka parça için oluşturacağım. Bu renkleri dilediğim gibi bu şekilde yerleştireceğim. İp koparmadan arkasını bu şekilde bu parçayı oluşturacağım. Nasıl mı yapacağım? İşte başlayacağım böyle, hop yukarı çıkacağım, geleceğim, yanına ekleyeceğim. İp koparmadan birleştirme tekniklerim sayfamda oldukça fazla. Size onların da linklerini aşağıya bırakıyorum. Size en uygun olanını lütfen kullanın. Şimdi burada uzun video uzatmak istemiyorum. Aslında hızlıca nasıl oluşturduğumuzu, önleri falan nasıl eklediğimizi göstermek istiyorum. Hani burada şimdi tek tek eklemeyi size göstermeyeceğim. Motifleri ip koparmadan. Linki aşağıda dediğim gibi. Bunu oluşturduktan sonra 4 çarpı 6 24 motifi kenara koyacağım. Ve sağ ve sol ön kapakları, hırkanın ön tarafını birleştireceğiz. Burada 6 çarpı, ya oradaki uzunlaması 6 iken burada artık 7 olacak. Çünkü omuz motiflerimiz var arkadaşlar. Omuz motiflerimiz olduğu için kapaklar iki taraflı 7 çarpı 2. 14 burada, 14 burada olacak. Bunu buna eklerken şöyle yapacağız. Şurayı şöyle düşünün. Omuz motifleri şöyle katlanıp buradan tutturulacak ve kol evi oluşacak bir taraftan da aslında. Şöyle bakınız. Şöyle kol evini oluşturarak bunu yapmış olacağız. Yanlış yaptım. Tamam. Şimdi ilk olarak aklımız daha fazla karışmadan şu parçayı 6 çarpı 4 24 adet parçayı birleştirelim. Sonra bunların nasıl ilerleyip nasıl ekleyeceğimizi, ya bunları böyle örüp gelmeyeceğiz. Bunları birleştirirken bu parçaya ekleyeceğiz. Tabii ki sonrasında da şöyle 9 motifli 9 artı 9 18 motif toplamda kol için parçalarımız olacak. Onları da ip koparmadan hırkamıza ekleyeceğiz. O zaman çok özür dilerim. Şu parçayı birleştirip gelelim. Sizlere dizilimi göstermek istedim. Hazırladığım motifleri elimdeki şablona göre bakınız 6 çarpı 4 24 tane motifi bu şekilde yerleştirdim. Size de tavsiyem birleştirmeden önce motiflerinizi bu şekilde düz bir zemine yerleştirmeniz. Sonra işte buradan artık başlayacağım. Ekleyeceğim. Yukarıya doğru gideceğim. Sonra geleceğim. Hop burayı örerken ördükten sonra bunu yanına alacağım. Hop 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 böyle yukarı çıkacağım. Yani ip koparmadan birleştirme tekniğimle 6 çarpı 4 24 motiflik tek parçayı çıkartıp önler için geleceğim efendim. Gösterdiğim şablonun haliyle 24 tane motifimi 6 çarpı 4 olacak şekilde gördüğünüz gibi ekledim ve bir parça elde ettim. Şimdi arkayı tam olarak her yerini birleştirip etrafına da dolanarak, yani bütün işlemlerini yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Arka parçayı tek olarak etrafını örüm, yani ipi de kesiyoruz üstünden. Bitmiş bir şekilde böyle bir tamamlıyoruz. Ama bundan sonraki parçalarda şöyle ki, şunu hemen alayım. Diğer parçalardan kastettiğim kol ve ön iki kapak parçası. Onları yaparken ise, ki şöyle göstereceğim size, şöyle iki parçadır. 7 çarpı 2 7 çarpı 2. Bunları iplerini kesmeden arka parçaya birleştirerek devam edeceğiz. Bu formu verdikten sonra sağda ve solda birleştirme şeklimiz biraz farklı olacak. Çünkü oturtma şeklimizden ötürü benim sağda yapacağımı
solak arkadaşlarım sol tarafta yapsınlar. Solda yapacağımı da lütfen sağ tarafta yapsınlar. Yani tam tersi olarak ilerlesinler. Şimdi sağ elini kullanan arkadaşlarım yaptığımı birebir baz alabilirler. İlk olarak sağ parçayla birleştiriyoruz. Aslında hırkayı giydiğimizde sol taraftır ama önümüze yaydığımızda sağ olan taraftır. Şimdi buradaki motiflerimizi şöyle birleştireceğiz. Yukarıdaki motiften başlayıp bunu altına bunu, altına bunu, altına bunu gibi yani şu şekilde geleceğiz. Sonra burasını kapatarak yukarı doğru, ip koparmadan birleştirme tekniğini anlatıyorum bu arada. Yukarıya doğru geleceğiz. Sonra buradaki motifi alıp aşağı doğru geleceğiz eklemeye. Sonra artık burayı yukarı çıkarak örmeden bunu örerken şuradaki parçaya birleşeceğiz. Yani şu sağ tarafını kapatırken yan tarafla birlikte kapatacağız. Bunu buna birleşerek, bunu buna, bunu buna birleşerek buraya geleceğiz ve şurada duracağız. Çünkü burası artık bizim kol evimiz olmuş olacak. Burada karşıyla birleşmeden burayı öreceğiz buraya kadar. Sonra buraya tam bu köşeye geldiğimizde bunu buna tutturacağız ve artık omuz motifini de arkadan buraya birleştireceğiz. Burası birleşecek ve tam olarak buraya geldiğimizde de motifimizin birleşme işlemi tamamlanacak. Yani motifimiz derken sağ parçamızın önümüzde kaldığımızı bunu buraya bu şekilde tutturacağız. Şimdi şablon üstünde size bu şekilde anlatabilirim. Örerken de mümkün olduğunca detaylı göstermeye çalışacağım. Daha sonra sol tarafa geçtiğimizde ise işlemimiz değişecek. Hani diğerinde yukarıdan başlayıp böyle tek gelmiştik ya, bu sefer tam tersi. Aşağıdan, çok özür dilerim, elim çarptı. Aşağıdan başlayıp şöyle şu 1 2 yanına ekledik. Üstü kapat. 1 2 hop, 1 2 hop, 1 2 2 2 2 2 2 ilerleyeceğiz. Yani bu ikisini ekleyip bu ikisinin üstüne, bu ikisinin üstüne tek halde değil, tek parça halinde gidiyoruz yukarı doğru. Yukarı doğru geldiğimizde ise bunu tepeden, yani bu ikisinin üstü açık halde kalmış olacak ve bu sefer de onu bu parçaya üstten şu şekilde birleştireceğiz. Bunu birleştirdikten sonra ise yine kol evini, yani burasını açık bırakıp şu kol evindeki bu motifi de açık bırakıp buraya geleceğiz. Şunu şöyle tutturalım. Şöyle kol evi 3 motifli oluşacak. Öndeki, arkadaki, bir de bu omza yerleştirdiğimiz. Buraya da geldi mi burası tam olarak, şöyle biraz daha detaylı göstereyim. Burası bizim tam olarak kol evimiz. Buradan başlayıp buraya kadar burayı örerken burayla da yanla da birleşmeye devam edeceğiz. Burayı da kapattı mı buraya geldim, artık bu parçada birleşmiş olacak. Kolları eklemeden etrafını buradan beraber örmeye başlayacağız. Patını nasıl yaptığımı size göstereceğim. Şimdi şablon üstünde bu şekilde anlattım. Bir faydası olur, bir ön anlatım, en azından bir ön fikir olur sizler için de. Kollara gelince ise kollarda yapacağımız işlem çok basit. 9 motifi sağ için, 9 motifi sol için. Yine bir tarafını, iki tarafını açık bırakarak, yani ip kopartmadan birleştirme tekniğiyle bu 9'u birleştireceğiz ama kapatmayacağız. İki tarafı açık olacak. Birini kol evine yerleştireceğiz, şu açık olan tarafı. Diğerini de birleşirken aşağıdan birbirine tutturarak kol formunu vereceğiz. Bunun da üstünde size detaylıca göstereceğim. Hatta birini eklemiş olarak gelirim, birini de beraber yaparız. Daha kolay olur. Şimdi bunun için ne yapıyorum? Sağ tarafın motiflerini ilk olarak dizeceğim. İstediğim gibi. Şöyle bir dizeyim. Sağ ve sol tarafın motiflerini yerleştirdim. İşte bunları bu düzenle eklemeye başlayacağım. Ama ne yapacağım? Şöyle ki arkadaşlar. Şimdi bunun motifini aynı bu formu vermek istiyorsam şayet şundan başlayacağım eklemeye. Aşağıya doğru geleceğim. Bunu birleştireceğim. Aşağı doğru tek sıra halinde.
Sonra buraya gelip hani buraya aşağı bitecek ya eklemem. Yanlarını örüp çıkarken sonra bunları eklemeye başlayacağım. Hop 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 hop. Aşağıya geldiğimde de bunu artık diğer arkanın büyük parçasıyla yanlarını birleşe kol evine kadar geleceğim. Bu parçada bu işlemi yapacağım. Şimdi bu parçaya geldiğimde ise buradan başlayacağım birleşmeye. Bunu yanına bunu, sonra geleceğim bunu üstüne, sonra tekrar birleşip geleceğim bunu. İlk olarak sağ tarafı yapıp ekleyeceğim. Daha sonra sol tarafı. Şimdi bunu böyle yayık ve karşısında geçip durup tek tek alıp eklemek zor olur. Bir önceki büyük parçada size bunu göstermeyi unuttum. Ne yapıyorum? Onu da size göstereyim. Birleştirmek istediğim sıranın doğrultusunda motifleri üst üste toplamaya başlıyorum. Nasıl mı? Şöyle. Sonra tabii o motifi tepsime koyup dilediğim yere taşıyarak örebiliyorum. Şimdi en üstteki motiften alacağım. Bunu alacağım. Bunun üstüne bununla başlayacağım eklemeye. Altındaki o böyle. Bu şekilde geleceğim. Sonra bu buranınki. Sonra tekrar devam ederken sıralamamda o olmuş olacak. Onu alacağım. Böyle geliyorum altına. Bunu bu şekilde topluyorum. Eğer bu formda birleşmeye devam etmek istiyorsam. Diğer tarafa geldiğimde ise bu sefer de buradan başlayacağım. Şimdi bunu ekleyecektim ya. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Tabii karışık eklemek istiyorsak buna çok da dikkat etmek gerekmez. Hani belli bir renk düzenimiz olsun. Benim gibi böyle önden dizmek istiyorsanız böyle çalışmakta fayda var. Tabii sağla solu karıştırmayın. İyice motifleri karıştırmamak için de dizdiğiniz şekli, düzeni çok beğendinizse şayet şunu yapabilirsiniz. Fotoğraf çekebilirsiniz. Fotoğraf çekmek de benim çok fazla kullandığım sistemlerden biri. Şimdi benim bu sol parçam, bu benim sağ parçam. Ne yapıyorum? İlk olarak sağla başlayacaktım. Bunları alacağım, ip koparmadan birleştirmeye başlayacağım. Birleştirmeye devam ederken birkaç ayrıntıyı size söylemek istedim. Burada bir sorun yok. Dediğim gibi dümdüz ekliyoruz. Tamam, bunu devam edeceğiz. Şimdi diğer tarafta yani motiflerin sol tarafında nasıl ilerlediğimizi size göstermek istiyorum. Şimdi bakın normalde bunu biliyorsunuz, şöyle göstereyim. Böyle geldim. Buraya da geldim ve bunu aldım, üstüne ekledim. Böyle devam ediyordum değil mi? Şimdi buraya geldiğimizde iş bir tık değişiyor. Nasıl mı derseniz eğer. Şimdi burada iki kenarını zemin rengiyle geçtikten sonra ikinci motifi almıyorum. Ben bir kenar daha örüyorum burada. Arada iki zincirim var. Köşedeyim. Fazladan bir kenarı daha öreceğim. Şurayı da örüp geleyim. Üçüncü kenarı da ördüm. Köşeye geldim. İçine doldurdum. 3 tane ikili trabzanla bir zincirimi çektim. Şimdi sıradaki eklemem gereken motifi alıyorum. Hemen iki kenarını, şöyle iki yüzü biliyorsunuz. Burada da şimdi bir detay vereyim. Eklemeye başladığım motiflerin ön yüzleri ilk olarak bana bakarken yeni motifin içine örüyorum. Bu ilk 3 taneyi ördükten sonra arada bir zincir çekip artık arka yüzlerini birbirine baktıracak şekilde tutup bir zinciri de çekmiştim. Arkadan dolandırıyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Sizin eliniz nasıl alışıksa öyle birleştirebilirsiniz. Şimdi tekrardan buraya batıp 3 taneyi yapıyorum. Hemen şurada minicik bir detay tekrar birleştirme ile ilgili göstereyim istedim. Bir zincirimi çekiyorum. Ama dediğim gibi bütün detayları en ayrıntılarına kadar içeren videoların linkini bu videonun altında açıklamalarda bulabilirsiniz. O zaman bu kenarı birleştireyim. Hemen nasıl ilerlediğimizi burada göstereyim size. Bir de böyle göstereyim istedim. Buradan başlamıştım, gelmiştim. Şimdi bunu böyle birleştirdim. Şimdi buraya kadar geleceğim. Dediğim yere kadar da geldim. Şimdi sırada diğer motifi alıp birleşme var. Bunu alacağım. Buraya ekleyeceğim. Daha sonra işte yanındakini alacağım. Ekleyeceğim. O şekilde
devam edecek birleştirmem. Yani bunu buraya kadar geleceğim. Hemen yanına alacağım. Göstereyim. Bu ilk dördünü göstereyim size. Yukarıya doğru ilerlemeniz kolay olacak. Şimdi buraya geldim. Ne yapıyorum? Bu ikisinin bu kenarını bir birleştireyim. Şu tam her zaman aklımızı karıştıran noktaya geldiğimde size orada bir detaylı çekim yapayım istedim. Burada 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra biliyorsunuz köşedeyim. 2 zincir çekiyorum. Ve burada şu iki motifin birleştiği köşenin ortasına batıyorum. Şöyle bir kilitledikten sonra bir zincir çekiyorum. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzanımı aynı köşenin içine çalışıyorum ve bu kenarı bu şekilde buraya kadar öreceğim. Sonra işte sıradaki motifi alacağım, buraya ekleyeceğim. Yapalım, onu alalım buraya. Şunu kenara öreyim. Diğerini alırken buraya geldiğimde dördüncü nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi dediğim yere kadar geldim. Başladığım motifim buydu. Onu unutmayalım arkadaşlar. Yani bu alttaki ilk köşedeki başladığım şurada durması gereken motif bu. Hep böyle düşünerek devam edin. Yani bu burada kalacak. Bu böyle 2-2 yukarı çıkacak. Bu yan birleşecek diye düşünün. Ben biraz evvel toplarma yaparken şimdi bunu aldım, sonra gelip bunu aldım, yanlış yaptım. Bunu aldım, sonra bunu almam gerekiyordu. Yani bu burada olmalıydı aslında ama benim motiflerim karışık olduğu için hiçbir önemi yok. Ama simetrik çalışıyor olabilirsiniz. Bu çok önemli. Simetrik çalışıyorsanız karşılıklı denk gelmesi gerekiyorsa ona çok dikkat edin. Yani bunu alıp sonra bunu alıp bunu almanız gerekiyor. Ben bunu aldım sıralama yaparken size burada dikkatinizi çekmek istedim. Simetrik çalışırken çok dikkat edin. Motifi topladığınız şekilde birleştirmeye. Şimdi buraya geldiğimde ise bu artık dördünün, üçünün kesiştiği bir nokta var. Bu dördüncüyü de onun arasına batıyorum ve geçirip şu şekilde arasından geçirip bir kere kilitledikten sonra bir zincir çekiyorum. Bu arada bunu yaptıktan sonra burada bir zincir çekmiştim. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada da buradakini de çektim. Toplam oldu zincir sayımız. Şimdi gene bu köşenin içine 3 taneyi ördükten sonra bir zinciri çekip sıradaki kenarları yukarıdan birleştirmeye devam ediyorum. Şurada bir tane daha yapayım şurayı. 3 taneyi örüp tekrardan yatırıp size göstereyim nasıl ilerleyeceğimizi. Hep ilk elimize alıp birleştirmeye başladığımız motifi baz alalım. O motif böyle önümüze koyduğumuzda sağ köşede kalacak. Bu yani. Şimdi bunu böyle geleceğim. Haliyle bunu birleştireceğim. Sonra böyle yukarı çıkacağım. Böyle geleceğim. Burayı da öreceğim. Sonra artık buradaki gibi aynı işlemi. Bunu birleştireceğim, bunu birleştireceğim. Hop geleceğim. 2 yukarı doğru çıkacağım. Burada daha fazla herhalde soru işareti oluşturacak bir şey kalmamıştır diye düşünüyorum. Tekrar gösteriyorum. Burayı birleştiriyorum. Örüp gelip yeni ikiliyi yapıyorum. Bu tarafını da sol tarafını da bu şekilde oluşturuyorum hırkamın. O zaman iki parçayı birleşecek hale kadar getirip artık büyük parçayla birleştirmeye beraberce geçelim. Evet, hırkanın ön, sağ ve sol parçalarını size tarif ettiğim şekilde ekledim. Biliyorsunuz bunu nasıl ve bunu nasıl eklediğimizi. Şimdi bunu hırkaya oturturken sağ tarafından, yani tam olarak şöyle göstermem gerekirse şu köşesinden hırkaya iliştireceğim. Şablonun üstünde göstermem gerekirse de şuradan başlayacağım. Bu parçayı şurasından başlayacağım, ekleyeceğim kol evine kadar. Diğerini ise bunu da birazcık yukarı kaldırmam gerekiyor. Şu üst parçasından, yani onu da göstermem gerekirse tam olarak şuradan
diğer parçaya başlayıp kol evini bırakıp buradan birleşeceğim. Şimdi ben burada sağ dediğimi solak arkadaşlarım lütfen tam tersi sol tarafında düşünsün. Mantığını o şekilde kursun. Zaten hani sağ elini kullananlar bu şekilde, sol elini kullananlar bu şekilde yol alabiliyor. Arkası 4 motifli hırkamızı eklerken. Öyleyse ilk olarak sağ tarafı ekleyeceğiz. Diğer parçayı şimdi alıyorum ve büyük parçamızı şunu şöyle yana doğru kaydıralım. Büyük parçamızı yanına getireceğim ve arka yüzünü çevirip şöyle büyük parçanın arka yüzünü çevirdim. Bakınız şimdi bir saniye şunu şöyle alalım kenara. Şunu da şöyle açalım. Arka tarafından açıyorum. Unutmayın. Şimdi buradan başlayacağım birleşmeye arkadaşlar. Tam olarak buradan. Çünkü bunun zaten bakınız buraya kadar geldim, ördüm. Şimdi bunun da arka yüzünü arka yüzleri birbirlerine bakıyor. Burada bana önü dönük, diğerinin arkası dönük, sırt sırta vermiş durumdalar şu anda. Ve şunu alayım. Şöyle yana doğru alıp hemen şimdi nasıl birleştirdiğimize dair size göstermek istiyorum. Bu köşenin buraya kadar gelmiş. Biraz yakınlaşalım artık. Buraya kadar gelmiş ve bir üçlüsünü örmüştüm. Aradaki iki zincirden birini çektim ve tam karşısına denk gelen köşenin içinden tığımı batırıp, bu arada elimdeki tığ 2,5 milimmiş, 3 milim ile öreceğiz. Ben şimdi bunu sökerim ya da hemen 3 milimimi alayım. 3 milimimi aldım. Onunla devam ediyorum. Dediğim gibi yine arkadan battım. Şöyle bir kilitledikten sonra bir zincirimi çekip buradaki boşluğun içine ikinci üçlü grubumu ördüm. Şimdi burada aslında çok farklı bir şey yok. Yine bir tane zinciri çekiyorum. Hani ip koparmadan birleşme tekniğinde yaptığımızı aynen devam ediyorum. Şu orta yere gelene kadar bu işlemi yapayım. Size orada nasıl birleşmeye devam edeceğimizi göstereyim arkadaşlar. Şuraya gelene kadar. Şu kısma. Sözünü ettiğim yere geldim. Şimdi köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı ilk olarak örüyorum. Sonrasında bir zincirimi çekip karşıdaki bu iki tane motifin kesiştiği yerin ortasından şöyle batıp şuraya batıp aradan ipimi geçirip bir kilitledikten sonra burada iki köşenin arasındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar bir zincir çekip burada arkadaki diğer boşluğun içine de batıyorum. Şimdi tekrardan size göstereyim. Akıl karışmasın bu köşeleri oturturken yaptığım işlemi. Şimdi bu ikisini alıp bu şekilde birleştirmiyorum. Çünkü burası bir potluk yapıyor. Hoşuma gitmiyor. İlk olarak bunu üçlüyü örüp bir zincir çekince şuradaki boşluğa, yani ilk köşe boşluğuna, şuraya batıyorum. Bir zincir çekip bu ortaya geliyorum. Burada bir sık iğne örüyorum. Sonra tekrardan şu arkadaki diğer köşenin içine batıp oradan da kilitledikten sonra buraya bir zincir çekip artık buraya dönüyorum. Şimdi burada bir zinciri çekip hemen yan tarafla tekrardan birleşeceğim. İşte şu yan tarafı birleştirmeyi bu şekilde gerçekleştiriyorum.
orada bir sıkışma, bir potluk yaratmadan daha rahat ve daha düzgün olduğu için bu şekilde yapıyorum. Şimdi şuraya geldiğimde yeniden birlikte yapalım. Ben oraya kadar geleyim. Sözünü ettiğim yere geldim. Tekrardan 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektim. Şimdi arka taraftaki ilk köşe boşluğuna, sağdakine batıyorum. Sonrasında burada bir zincir kilitledikten sonra bir zincir çekip buraya bir sık iğne örüyorum. Daha sonra diğer sol taraftaki boşluğun da içinden batıp kilitledikten sonra bir zincir çekip buraya bir üçlü daha örüyorum. Bu şekilde yan tarafı da birleştiriyorum. Şimdi buradaki sayıları elinize göre, nasıl düştüğüne göre, potluk yapıyor mu, kabarıklık yapıyor mu ya da çok delik oluşuyor mu? Hani zinciri çekip çekmemek, buralardaki, aralardaki birleştirirken aslında tamamen sizin kararınız. Bir örün, elinizden nasıl güzel düşüyor, nasıl içinizde siniyorsa öyle devam edin diyorum. Mesela benim bu yan birleştirmesi, toparlaması bu şekilde hoşuma gidiyor. İşte bu böylece de koltuk altına gelene kadar, kol evine oluşturacağımız yere gelene kadar ki yani şöyle şuraya kadar birleştireceğim. Sonrasında işlem nasıl ilerliyor beraberce görelim. Kol evini oluşturacağımız yere kadar yanları birleştirerek geldim. Şimdi tam olarak kol evini oluşturacağımız yerdeyim. Yani arkadan tek motif, önden 2 tane motifimiz kalmış olacak ki üstteki motif omuz motifimiz. Şimdi buraya geldim. Burada bu köşedeki üçlüyü ördüm. Şöyle bir zincirimi çektim. Hemen arkanın ilk köşesine battım. Şöyle bir kilitledikten sonra bir de zincirimi çekip buraya geldim. Bir sık iğnemi ördüm. Şimdi burada gene bir zincir çekip artık arka tarafla birleşmeden, çünkü boşluk bırakıyorum kol için, bu iki motifi tepeye kadar, yani şu noktaya kadar, birleşeceğimiz noktaya kadar bu şekilde öreceğim. Köşeye kadar, dediğim yere kadar geldim, ördüm. Köşede 3 tane ikili trabzan örüp bir zincir çektikten sonra şimdi bu arkada bekleyen tek motifi köşesine batacağım. Bir kilitledikten sonra bir zincirimi çekip buraya gelip içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve artık bu motifin üst iki kenarını, bu motiflerin arka tarafla şu şekilde birleştireceğim. Bunu birleştirirken buradan da bu şekilde kol evimizi oluşturmuş olduk. 3 motifli. Bir önde, bir arkada, bir omuzda. Şimdi burada yapacağım işlem hep bildiğimiz gibi karşılıklı bu iki kenarı birleştirmek olacak. Şöyle birleştirip geleyim. Ve böylelikle sağ taraftaki parçayı eklemiş olacağız. İki motifin iki kenarını dediğim yere kadar geldim, birleştirdim. Şimdi burada bir tane üçlüm vardı. İkinci üçlü grubu da ördüm. Bir zinciri çektim. Şimdi hemen buradaki, bakın buradaki ilk köşe boşluğun içine batıyorum. Batacağım inşallah şimdi. Aradan ipimi geç... aksilik bu ya. Evet, şöyle bir kilitledikten sonra bir zincir çekip hemen buraya geliyorum. Burada zincirle yükseldiğim trabzanın tepesine batıp şöyle bir kilitliyorum güzelce ve motifin bir tarafını böylelikle, motifin diyorum, özür dilerim, hırkanın sağ parçasını, ön kapaklardan sağ parçasını eklemiş oldum. Şimdi bunu aralardan öne arkaya alarak gizleyeceğim. Ben onu hallederim. Bu omuz motifimiz bizim. Şöyle göstermem gerekirse bakınız. Hemen şimdi gösteriyorum size. Evet efendim. Kol eviyle birlikte sağ tarafı böylelikle eklemiş olduk. Şöyle kol evini göstermem gerekirse ön, arka ve omuz motifiyle oluştu. Şimdi burada yapacağımız işlem ise diğer kapağı şöyle bakınız. Şuradan üstten
tutturacağız. Yani şöyle başlayacağız birleştirmeye. Kol evini oluşturacağız. Öyleyse hemen bunu oraya tutturalım. Nasıl devam ettiğimizi size göstereyim. Şimdi bunu hemen ilmeğime tığımı aldım. Şimdi buradaki üçlünün batarak bitirmiştik. Şimdi buradaki şöyle yaklaşalım. Üçlüye diğer taraftaki denk gelen motifin köşesinden de geçirerek şöyle bir saniye geçirerek içinden şöyle bir kilitleyeceğiz. Sonra bir zincirimizi çekip buraya gelip hemen 3 tane ikili trabzanımızı öreceğiz ve sol parçayı da büyük parçaya oturtmuş, eklemeye başlamış oluyoruz. Bir zinciri çektim. Hemen arka tarafla birleşmeye devam ediyorum. Şimdi bu üst kenarı da sağ tarafta yaptığımız gibi aynen birleştirelim. Kol evini oluşturup sonrası kolları eklemeden hırkanın patını beraberce geçelim. İki kenarı yine birleştirdim üstten. Şimdi boşluğa kadar gelip 3 tane ikili trabzanı ördüm. Bir zinciri çektim. Arkadaki boşluğun içinden batıp kilitledikten sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bu motif, şu arkadaki 1, bu omuz olacak 2 ve bu önde kalacak 3 ile kol evini oluşturacağım. Yani şuraya kadar karşı tarafla şu iki motifi birleştirmeden kenarlarını örerek geçeceğim. Aynı bildiğimiz gibi. Evet, dediğim iki motifi ördüm. Şimdi bunu omuz motifi olarak biliyoruz. Bunu böyle alıyoruz ve ne yapıyoruz şimdi? Bunu tam buradaki köşenin 3 tanesini ördüm. Bir zincir çektim. Hemen karşısına denk gelen, yani şu kol evini oluşturduğumuzda karşısına denk gelen motifin içine batarak yine aynı teknikle örmeye devam ediyorum. Karşılıklı kenarları birleştireceğim. Daha sonrasında ise aşağı kadar ineceğim ve bu parçamızı da artık eklemiş olduğum için ön kapaklar tamamlanmış olacak ve kollara geçmeden evvel hırkanın etrafını, yani patını örmeye başlayacağız. Kollar varken biliyorsunuz ben uzun zamandır bu ip koparmadan birleştirme tekniğine geçtiğimizden beri önce patını örer, sonra kolları yerine eklerim. Şimdi size göstereceğim. Aşağıya kadar bakınız, bu karşılıklı aşağı kadar gelecek. İşte bunu burada da birleştireceğiz. Sonra burasını da ördükten sonra aşağıyı artık patına geçeceğiz. Sonuna kadar geldim yan tarafın. Şimdi burada artık köşedeki 3 tane örüp bir zinciri çekip son kez kenarla birleştikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Artık bu aşağıyı kapatacağım. Önün alt kısmını kapatıp kenar örmeye geçeceğim. Bunun için de burada dümdüz hiçbir tarafla birleşmeden örmeye devam ediyorum. Başladığımız noktaya geldim. Şimdi buraya geldiğimde gene buradaki bir üçlüsü yapılıydı. Diğer ikinci üçlüyü örüyorum köşeye. Ve burada artık son işlemimi yapıyorum ama ipimi hiç koparmadan 2 zincir çektim. Köşede olduğum için zincirle yükseldiğim yerin tepesine battım. Aradan geçirdim. Şimdi burada olduğum için artık ipimi koparmadan aynı renkle de ilk sırayı geçeceğim. Diğer 2 sırayı da içindeki renklerden yapıp tamamlayacağım. Sanki böyle ada masalının havasını vereceğiz. Yani aslında bunu biz yıllar önce de, ben mesela çok öncesinde hırkamın etrafını farklı renkle geçmeyi örmüştüm. Eğer Instagram sayfama gidip çok aşağılara inerseniz göreceksiniz zaten. Şimdi aynı işlemi burada da uygulayacağız ama hemen burada 1, 2 ve 3 zincirle yükseliyorum ve ilk bacağımı yapmış olduğum yanındaki trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum ve her bir trabzanın tepesine batıp ikili trabzanlarımı örüyorum arkadaşlar, bu şekilde.
Şimdi şu ortaya geldiğimizde nerelere batacağım, oralarda neler yapıyorum onu göstereceğim. Asıl burada en çok merak edilen noktanın da arka tarafta enseye denk gelen V'yi nasıl ördüğümüz. O kısma da gelince detaylı olarak size göstermeye çalışacağım. Şimdi şurayı bir geleyim bakayım. Gördüğünüz gibi her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Burada uyguladığım işlemin aynısını kollara ekledikten sonra kol ağzında da yapacağım. Kol ağzında belki burada şimdi ikili trabzan örüyorum ya, onun yerine yarım trabzan geçebilirim. Kollar çünkü çok uzun olsun istemiyorum. Sanırım orada yarım trabzanı geçip üstlerine sık iğnelerle de kol ağzını örerim gibi geliyor. Şimdi buradaki ikili trabzanı da ördükten sonra buraya geldiğimde buradaki köşenin içine bir ikili trabzan öreceğim. Sonra buradaki köşenin içine de bir ikili trabzan öreceğim. Daha sonra her bir ilmeğin tepesine batarak ikili trabzanlarımı örmeye devam edeceğim. Şimdi size söylemek istediğim şu var. Siz buraya geldiniz. Tabii bunu biraz daha şu kısmını biraz daha örünce belki daha iyi anlarsınız. Ya da elinizi tanıdıkça, birkaç hırka yaptıkça daha net anlayabilirsiniz. Şurada eğer bir kasma, bir rahatsızlık edici bir durum varsa şu boşluklardan kimisinin içine 2 tane ikili trabzanla doldurabilirsiniz. Bir kasma hissederseniz şayet. Ya da burada bir marullanma varsa, bir böyle fazlalık varsa orada da mutlaka trabzan eksiltmeniz gerekiyordur. Bir yerlerde fazla örüyorsunuz demektir. Bunu da bir dipnot olarak size söylemiş olayım. Ve şu ense kısmına gelene kadar örüp geleyim. Enseye bu iki motifin arasında oluşan V'ye geldik. Şimdi orada nasıl bir toparlama yapıyorum göstereceğim. Şimdi oraya kadar olan kısmı aynı biraz evvelki gösterdiğim şekilde ördüm. Şimdi buradaki ilk önüme gelen köşenin içine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ise burada şurada önümde 3 tane böyle köşe gibi büyük delik olmuş oluyor. Tabii benim gibi ören arkadaşlarım için. Şimdi şöyle daha net anlaşılacak bence. Hatta bir saniye hemen yapayım size. Şöyle bir tık açık bir zemin bulup üstünde göstermek istiyorum. Bakınız. Biraz da yaklaşalım. Şöyle. İlkinin içine ördük. Şimdi buradaki 2 tane yeri şöyle yapıyorum. Şimdi bunun içine bir tane batıp bir kere de çıkıyorum. Sonra aynı yere bir daha batıp çıkıyorum. Sonra buraya da batıp çıkıyorum. Bir daha oraya da batıp çıkıyorum. Yani buradaki köşelerin içine 2 kere batıp çıkıp şöyle bir bütün hepsini bir topladıktan sonra buradaki boşluğa örmüştüm bir tane. Aynı şekilde burada da bir tane örüyorum. Ve sonra sıra gelen işte hemen karşımıza çıkan ilk ilmeğin tepesine batıp yine ikili trabzanlarımı örmeye aynen böyle devam ediyorum. Şimdi size orayı göstermek istiyorum. Bir saniye. Şöyle arkada minik bir toplama yapmış oldum. Şimdi bunun üstüne öreceğim yarım trabzanlarda ise 2 sıra yarım trabzan geçeceğim. Artık herhangi bir işlem yapmayacağım. Her bir deliğin buraya da geldiğimde her bir deliğin içine batıp şöyle yaklaşalım. Diyelim ki yeni rengime geldim. Buraya örüyorum, buraya örüyorum, buraya örüyorum, buraya örüyorum. Bir sıra üstüne geçtiğimde de hepsinin üstüne örüyorum. Çünkü ben artık buradaki yaptığım toplamayla enseyi rahatlatmış, toplamış, güzel yapmış oldum. Öyleyse her bir ilmeğin tepesine batarak ikili trabzanları örerek ilk patımızın ilk sırasını tamamlayayım. Trabzanlarla bir turumu tamamladım. Başladığım yere geldiğimde şu köşede yaptığım işlemi de size göstermek istedim ki burada yaptığım işlemin aynısını diğer köşede de yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Bu köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum ve hemen aynı
boşluğun içine yani köşeye 2 tane ikili trabzan daha çalışıp zincirle yükseldiğim bacağın tepesine batarak aradan geçirip ipi şöyle güzelce bir kilitliyorum. Evet, hırkamızın ilk sırasını böylelikle tamamlamış olduk patının. Tabii ki böyle de bırakabiliriz hırkayı. Çoğunlukla zaten böyle bırakıyoruz. Arkası 4 sıra olan motiflerde bu sırayı en fazla patı yani en fazla 2 kere geçmenizi tavsiye ederim. Eğer hakim bir yaka istemiyorsanız. Ama arkası 5 olup önü 2+2 olunca yani şöyle bir taraftan da anlatırken bunu geriye alıp saklayayım dedim. Arkası 5, önü 2+2 olduğunda patını bu sefer en az 3 sıra örmenizi öneriyorum. Şayet biliyorsunuz ortada bir adet motif vardır arkada açıkta kalan. Hem önü kapatmak açısından hem de daha güzel durması açısından size tavsiyem 3 sıra en az örmeniz arkası 5'lilerde. Bunda da 2 sırayı geçmemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben 2 sıra daha öreceğim ama trabzanlarım yarım olacak. Yani aslında bir sıraya denk olacak. Bu çakma sık iğne dediğimiz renkli sırayı geçeceğim. Bu arada ipi de gizledim. Şimdi etrafını geçmek istediğim renklerden artık siz hangisini mesela seçerseniz, tercih ederseniz burada benim renklerim duruyor. Bunlardan seçeceğim. Ben ilk olarak yeşili, yeşilin üstüne de bunların içinde baktım hangisini seçeyim dedim. İçinde kırmızı tonları çok fazla olduğu için böyle kırmızıyla bir bütünlük sağlayacağını düşünüyorum. Şunu 26'yı geçmeyi planlıyorum. Bu 126, bu da 26. Bu Alize'nin, bu Yarnart cinsin. İlk bununla tamamlayacağım. O zaman şöyle bir hemen bunu bir geri ittirelim. Ve yeni rengimizi ekleyip nasıl devam edeceğimizi size göstereyim. Şimdi aslında bildiğiniz gibi yarım trabzanları öreceğiz. Ensede de bir değişiklik yapmayacağım. Size söylemiştim. Bir fark yapmayacağım. Artık her bir trabzanın üstünü öreceğim. Ama şurada da nasıl yapıyoruz onu da göstermek istiyorum size. Onun için de ipimi şöyle şuradan ekleyeyim. Ekleyeyim yeni rengimi. Şöyle ekliyorum. Bakın. Şöyle bir kilitledikten sonra şu ipi üstünden dolandırıp yan tarafa alıyorum. Ve tığımın üstüne ipimi alıp aynı boşluğun içine batıp bir yarım trabzan örüyorum. Şimdi tekrar doladım. Hemen yanındakine batıyorum. Hepsini bir çekiyorum. Yarım trabzan çakma sık iğne dediğimiz budur arkadaşlar. Tığın üstüne ipi alırız. İlmeğe batıp hepsini bir toplarız. Batıp hepsini bir toplarız. Bu şekilde. Şimdi şuraya kadar geleyim. Şurayı da göstereyim. Artık bununla tamamlayacağım. Değişik göstermem gereken bir şey olmayacak. İkinci sırasını da dediğim gibi kırmızıyla geçeceğim. Ondan sonra sıra kollara gelecek. Burada farklı hiçbir şey yok artık. Evet, köşenin içine gelmişken şimdi size buradaki işlemi de göstereyim. Tekrar ipimi aldım. Şimdi batıyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane örüyorum yarım trabzanımı. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrardan batıyorum ve 2 tane daha burada örüyorum. Sonra tekrardan bunların üstlerine batarak ikili trabzanlarımı örüyorum. Şimdi ensedeki V'ye kadar bu şekilde devam edeceğim. Çakma trabzanlı sırada da enseye geldim. Orayı da birlikte geçelim istedim. Şuradayım bakın. Bir alt sırada yaptığımız işlemin üstüne. Şimdi burada her bir trabzanın tepesine batıyorum. Ve gördüğünüz gibi yarım trabzanlarımı örüyorum bu şekilde. İkinci sırada da mesela şimdi kırmızıyla da geçerken bir üst sırada çakma trabzanımı, yarım trabzanımı pardon,
aynen burada her bir ilmeğin üstüne batarak geçeceğim. İlk çakma sık iğneli sıranın da sonuna geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi başladığım yerdeki ilmeğin tepesine batıyorum. Şöyle aradan geçirerek kaydırıp şöyle güzelce bir kilitledikten sonra kesiyorum. Sonra bunu daha ince bir tığla hemen arkaya alıp arkada iyicene sağlamlaştırıp aralardan gizleyeceğim. Şimdi ikinci çakma sık iğneli sıraya geldik. Burada da nasıl yapacağımı size göstereceğim. Burada asıl size göstermek istediğim şuradaki işlem olduğu için oraya geldiğimde yine, çünkü diğeri gibi bunda da hemen şöyle yine bir köşesinden batayım. Aynı yer olmasın. Üst üste binmesini istiyorum aynı yer. Şöyle batayım. Nasıl yapıyorduk? Tekrar size göstereyim. Önce bir kilitledikten sonra bunu üstünden dolandırıp yan tarafa alıp ilmeği de üstüne alıp aynı boşluğun içine örüyorum yarım trabzanımı. Tekrar aldım. Tekrardan bu sefer hemen yanındaki ilmeğin tepesinde o köşeye gelene kadar devam edeyim. Köşede gelince de size oradaki işlemimizi göstereyim. Köşeye kadar geldim. Şimdi köşede bu seferki yapacağımız işlem yine yarım trabzanları örmek, ama arada hiç zincir çekmeden 4 tane, artık son sıra olduğu için 4 tane yarım trabzanımı örüyorum ve sıradaki ilmeğin tepesine batarak örmeye devam ediyorum ve bu şekilde de bu son sıramızı tamamlayacağım artık. Ve hırkanın etrafının patını bitirmiş olacağız. Sonra kollarımızı kol evine yerleştirebiliriz. Şimdi hemen şunu şurada bırakıp kollarla ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz 9 artı 9 18 tane kolumuz var. Bunları da nasıl birleştireceğiz? Yine tamamen kopartarak, yani arka parça gibi değil. Bakınız, hemen göstermek istiyorum size. Şöyle birleştireceğiz 9 taneyi. 9 parçayı şu şekilde birleştireceğiz. Birleştirirken iki yanı açık olacak. Bunun bir tarafını kol evine oturturken diğer tarafını örerken de kolun formunu vermiş olacağız. Ben şimdi etrafını geçip kolun da birini yerine yerleştirdikten sonra ikinci kolu beraberce örer. Artık son işlemi de yaparak hırkamızı tamamlamış oluruz. Hırkamızın patını geçtik. Son yarım trabzanımı da ördüm kırmızıyla. Sonrasında ben kol evime kolumu da yerleştirdim. Şimdi size o yerleşen kol üstünde mantığı gösterip diğer taraftaki kolu beraberce yerine ekleyeceğiz. İlk olarak size enseyi ve kolu göstermek istiyorum. Şöyle hemen kadrajı yaklaştırdık. Şöyle biraz indirelim. Kol evine işte bakınız bu ve arkadaki motifiyle kol evimiz hazırdı. Ben o hazır olan kol evine şu parçayı şu şekilde örmüştüm. Ve bunu ilk olarak burasından şöylecene kol evime 3 motifi yerleştirdim. Onu oraya ördükten sonra şurasından artık koltuk altına da yerleştirdikten sonra şöylecene burasını birleştirip kolun formunu verdim. Ve kolun ağzına da, kol ağzına da burada yaptığım işlemin aynısını uyguladım. İlk olarak yeşille ikili trabzanımı ördüm. Daha sonraki diğer yeşille, ki buna biraz evvel 126 demiştim arkadaşlar. Bu 126 değil 485. Artık benim de kafa karışıyor. Üste de 26 kırmızıyı geçtim. Burası Yarnart cins 26. Burası Alize Cotton Gold 485. Ördüm. Şimdi o zaman bir de
enseye bakalım. Şöyle ensedeki uygulamayı size tekrardan yakından göstereyim. Bakınız, tam olarak bu şekilde gayet düzgün oturdu. Dediğim gibi şuradaki işlemi yaptıktan sonra burada artık hiçbir atraksiyonumuz yok. Her bir ilmeğe batarak yarım trabzanlarımızı örüyoruz. Ve geldik buradaki kol evine. İşte görmüş olduğunuz gibi buradaki kol evimiz gene eklenmek üzere 3 tane motifi bekliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen 9 parçadan oluşturduğumuz tek parçayı şöyle alıp her motifin karşısına bir motif denk gelecek şekilde, şimdi burada 3 taneyi ördüm, bir de zinciri çektim. Hemen kol altını alıyorum. Bakın, şu kol altında oluşan şuradaki boşluğun içinden batıp şu şekilde boşluktan batıp aradan ilmeğimi çıkartıp kilitledikten sonra, şöyle kilitledikten sonra bir zincir çekeceğim. Ve bu arada şey söylemek isterim. Yine bununla devam ediyorum. Bir hata yapmayayım. Kola geçtiğimde motifleri ve motifleri birleştirmesini 3 milimle değil de arkadaşlar 2,5 milim ile örüyorum. Şu anda kırmızı tığımı nereye bıraktım örerken, diğer kolu buradaymış hemen. Diğer kolu ördüğümde o elimdeydi. Şimdi tekrardan bunu size göstereyim bu arada. Bir zinciri çektik. Hemen koltuk altına aldık. Bakınız burada zaten bize gösteriyor kendini. Boşluk. Hemen o boşluğun içine battık. İlmeğimizi çıkartıp kilitledikten sonra bir zincir çekip buraya geldik. Ve 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi burada aslında artık bilmediğimiz farklı bir şey yok. Karşısına denk gelen boşluğa batıp birleşiyorum. Şimdi burada da 3 taneyi öreceğim. Karşısına denk gelen boşluğa batıp devam edeceğim. Onun için burada da ne yapayım? Ben gideyim bu 3 motifi, 3 kenarını, kol ağzındaki 3 motifin 3 kenarına ekleyip geleyim. 3 motifi yerleştirirken artık koltuk altına kadar geldim. Köşedeyim. Köşenin içine 3 tane ikili trabzanı ördüm. Şimdi bir zincirimi çektim. Yine köşede biraz evvel şurada tam koltuk altına battığım noktaya yeniden batıyorum. Aradan ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle bir kere kilitledikten sonra şuraya, şunu bir kere kilitledikten sonra bir de şuradan topluyorum. Diğer taraftan şöyle bir kilitliyorum ve koltuk altını daha düzgün oturtmaya çalışıyorum çünkü. Ve 3 tane ikili trabzanımı örüp artık kol evine 3 motifli kol parçasının bir tarafına eklemiş oldum. Şimdi artık bu parçayı şu şekilde karşılıklı örerek kol formunu vermeye geldi sıra. Bunda da hiç artık bilmediğimiz bir durum yok. Karşılıklı bu kenarı örerken diğer tarafla birleşerek devam edeceğim. Farklı hiçbir yapılacak bir şey yok. Hemen bildiğiniz gibi karşılıklı ekliyorum. Ve kol ağzına geldiğimde de bir sıra trabzanını geçeceğim ikili. Orada buluşalım. Aklınıza takılmasın, bir soru işareti kalmasın diye böyle kolu karşılıklı birleştirirken şimdi tam şuradayım. Şuradaki yaptığım işlemi burada bir tık farklı yapıyorum. Onu size göstermek istedim. Kolda olduğum için çok fazla zincir çekmemeye çalışıyorum. Şimdi burada üçlüyü ördüm. Sadece buradaki bir zinciri çekip gene bu karşısına gelen şu boşluğun içine battım. Şöyle bir kere kilitledikten sonra buraya geliyorum. Bir sık iğne örüp hemen arkadaki boşluğa bir daha batıp bir daha geçirdikten sonra burada gelip şu şekilde 3 tane ikili trabzanımı örüyorum.
Ve kol ağzına kadar da bu şekilde devam edeceğim. Kol ağzına doğru yaklaştık artık. Şimdi burada artık son üçlüyü de örerken bir zincirimi çektim. Şuradaki köşenin içine batıp aradan geçirdim. Burada sonra kilitledikten sonra bir zincirimi çekip buraya hemen trabzanın tepesine batarak aradan geçiriyorum. Şimdi artık burada 3 zincirle yükselip hemen yanına bir ikili trabzan öreceğim ve her ilmeğin tepesine ikili trabzanları öreceğim. Yani hırkanın etrafında yaptığım işlemin birebir aynısını yapacağım arkadaşlar. Şuradan çıkan ipi de alıp hemen yukarıya içine gizleyerek üstüne öreyim dedim. İşte son işlemlerdeyiz. Bu ikili trabzanı bir sıra ördükten sonra aynı etrafında yaptığım gibi yarım trabzanları da geçip hırkayı tamamlamış olacağım. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım yine finaldeyiz ve bir hırkamızın daha sonuna geldik. En çok örülen, en çok hırkalarda kullanılan motifimiz Gorgeous motifiyle bir hırkamızı yine ördük ki kanalımdaki ilk hırkam da böyleydi. Aynı bunun gibiydi. Sadece çok daha farklı tekniklerdi. Daha acemice diyeyim. Şu anda çok daha profesyonel ve kolay ve inanılmaz sağlam bir örgüyle örülen bir hırka, ömürlük bir hırka olduğu diyebiliriz. Motiflerim birleşme kenarıyla birlikte benim 13 santim. Yani böyle bir hırkayı aşağı yukarı 36 bedenden 40-42 bedene kadar çok rahat kullanabilir. Siz unutmayın, en geniş yerinizden ölçü alıp tam açtığımızda 8 motif olan hırkamızı 8'e bölerek bir adet motifinizin ölçüsünü belirliyorsunuz. Daha detaylı beden ayarlamak için beden ayarlama videolarımı izleyebilir. Daha da net aklınızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz. Evet, o zaman izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli. İyi ki varsınız diyorum. Farklı videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.